Arkadaşlar selam. Bugün bana en çok sorduğunuz buzlu kahvemi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. İsterseniz granül kahve kullanabilirsiniz. İsterseniz Türk kahvesi kullanabilirsiniz. Damla sakızı da olabilir. Madon'un olabilir. Herhangi istediğiniz bir markanın olabilir. Fark etmez. Hepsi güzel oluyor. Türk kahvesiyle yaparsanız dibe çöküyor ama içerken karıştırıp o tortunu da yemeyi seviyorum derseniz o zaman Türk kahvesi kullanabilirsiniz. Ben eridiği için granüllü kahveyi tercih ediyorum. O yüzden Nescafe kullanarak başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar birinci aşama olarak hemen kahvemden alıyorum Nescafe'nin. Baya böyle dolu bir kaşık olarak görüyorsunuz granüllü kahvemden alıyorum. Bu tamam. Üzerine bardağımızın 1/3'ini dolduracak kadar sıcak su alıyoruz. Ama sıcak suyun çok kaynamış olmasına dikkat edin. Üçte birini doldurduk. Bunun üstüne yapacağımız şey, önce tabii bunu karıştırıyoruz. Bir 30 saniye kadar karıştırın arkadaşlar. İyice granüllerin erimesini sağlayalım. Dediğim gibi bunu eğer Türk kahvesiyle yaparsanız Türk kahvesi içerken dibe çökmüş olacaktır siz sunumunuzu yaptığınızda ya da kendiniz için içeceğiniz zaman granüller tortu Türk kahvesinin dibe çöker. Fakat yemeği seviyorum derseniz de içerken karıştırıp granüllerin tekrar yukarıları çıkmasını ve onları da yutmayı sağlayabileceksiniz. Ki ben seviyorum Türk kahvesinde. Özellikle damla sakızlı olduğunda. Hoşuma gidiyor ağzıma biraz gelmesi. Çok olmayacak tabii ki. Bu yeter diye düşünüyorum. Erimiş gibi. Eriyip erimediğini anlamak için şöyle biraz salladığınızda camın kenarlarına gelen kısmından anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir tortu kalmıyor. O yüzden bu tamamdır. Eridiğinden emin olduktan sonra şu şekilde buz küplerinden koyuyorum arkadaşlar. Ben en az 8-10 tane koyuyorum. Çünkü benim buzlarım küçük küçük. Şöyle. O yüzden siz daha fazla da koyabilirsiniz. Ops. Ve birbirine yapışmışlar. Bunu da tamam. Bu şekilde oldu. Görüyorsunuz. Bunun üstüne istediğimiz ölçüde süt ekliyoruz arkadaşlar. Ben böyle yarım yağlı süt kullanıyorum. Yarım yağlı süt kullandığımda alacağınız kalori 40, maksimum 50 kalori civarı oluyor ki o da yaklaşık bir 5 dakikalık mekikle erittiğiniz bir kalori miktarı oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eğer diyet yapıyorsanız ve metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız ve yaz aylarındayız diye de böyle soğuk buzlu bir şeye ihtiyacınız varsa o zaman bunu yapabilirsiniz ki ben genelde bunu bu şekilde içiyorum. Görüyorsunuz ağzına kadar buz dolu. Sadece çok az, yani bir 100-150 gram kadar süt kullandım. O da yarım yağlıydı. Yani şundan alacağınız kalori en fazla 40-50 kalori olacaktır. Ki bu da bir ara öğün için, bir gün içinde midenizi tok tutması açısından, ki süt hem protein hem de enerji sağlar. Böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Ama bunu biraz daha böyle renklendirmek, tatlandırmak istiyorsanız fındık şurubu koyabilirsiniz. O zaman tadı tam böyle nasıl hani kahve, atıyorum bir Starbucks'ta ya da bir kahve içmeye gittiğiniz mekanlarda böyle aromalı bir tat alırsınız. Kahvenin tadı aslında ondan geliyor. Tabii bir espresso içmiyorsanız o aromayı fındık şurubundan alabilirsiniz. Eminönü'nde her yerde var. Bazı Migros'lar da satıyor diye biliyorum. Ben bu şekilde içiyorum ama bunu renklendirmek istersek, ki ben fındık şurubuyla değil üstüne biraz krem şanti dökerek yapıyorum. Biraz böyle krem şantiyi, beyaz krem şantiyi işte bir sıkma torbasına koyup üstüne dökersiniz. Onun üstüne de birazcık kakao ya da kahve tozundan döktüğünüzde muhteşem bir şey oluyor. Tabii o hani biraz daha böyle tatlı sevenlere yönelik bir şey oluyor. Ki onu da eğer daha az kalorili yapmak istiyorsanız, krem şanti ya da kremayı seviyorsanız krem şantinizi
Sütle değil de suyla yapabilirsiniz. O da güzel bir seçenek. Kimisi bal koyuyor. Ben tavsiye etmiyorum. Diyet sürecinde bal asla hiçbir diyetisyenin tavsiye ettiği bir şey değil. O yüzden hani ona yönelmemek gerekiyor. Ama arkadaşlar bu şekilde çok güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ben granül kahve kullandığım için de tamamen hani homojenik bir yapısı var şu an. Tortu asla ağzıma gelmiyor. Eğer sevmiyorsanız bu şekilde deneyebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenirsiniz. Denerseniz geri dönüşlerinizi bekliyorum muhakkak. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.